Herkese merhabalar. Bugün susamın faydalarını ve susam alerjilerini konuşmak istiyoruz. Ve sizden gelen birçok soru var. Bu soruların da cevaplarını bu videoda bulabileceğinizi düşünüyoruz. Bu konuyu kiminle konuşuyoruz? Alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır ile konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasıl keyifler? Keyfimiz yerinde. Sizin nasıl? Bizim de iyi. Susamda bizim keyfimizi yerine getirebilen özellikleri var mı acaba? Tabii Nedir ki. bu susamın faydaları? Susamın faydaları ilk olarak susam çok yararlı bir besin. Doğal bir lif kaynağı, çok değerli bir tohum. Ayrıca çok da değerli bir yağ. Bu yağın içinde protein de bulunuyor, lif de bulunuyor. Bunun dışında birçok yemekte aslında susamı kullanıyoruz. Ve birçok besinde de var susam. Susamın içinde magnezyum olduğu için kemik sağlığımızı aslında doğrudan etkiliyor. Kemik sağlığımıza yararlı, faydalı. Bunun dışında kolesterole ve trigliseride iyi geliyor. Yağımızı, kolesterolümüzü düşürüyor yani. Bayağı iyiymiş. Ve kemik sağlığımız için de iyi. Bir de susamın acaba yaşlılarda Alzheimer'ı engellediğiyle alakalı bir şeyler okumuştum. Öyle bir şey de var mı acaba? Susam aynı zamanda felç, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda tedavi edici bir besin olarak kullanılabiliyor. Bunun dışında diyabet gibi hastalıklarda da aslında çok faydalı çünkü kan şekerini dengeleyebiliyor. Ama ne kadar yediğiniz burada çok önemli. Avuç ya da kaşık kaşık susam yemiyoruz tabii ki. Peki ne kadar tüketsinler mesela diyelim ileride Alzheimer'da olmayalım, diyabet olmayalım yani bir faydasından da faydalanalım. Acaba ne kadar yiyelim? Günde bir çay kaşığı susam tüketebilirler ama daha fazla susam tükettiklerinde susam bir yağ olduğu için fazlası özellikle karın bölgesinde depolanacağından göbek gibi bir problem yaşayabilirler. Bak şimdi ne yaptın ya, yine tam böyle heveslenmiştik, Alzheimer olmayalım, diyabet olmayalım, kemiğimiz kuvvetlensin dedik ama biraz da fazla tüketirsek bir de göbek mi yapacak? Evet. Göbekten eğer kaçınmak istiyorsanız çok da fazla tüketmeyin, haberiniz olsun. Biz susam hep simidin üzerinde biliriz ama tabii susamda tahin olarak da kullanıyoruz. Acaba kahvaltılarda, her kahvaltıda tahin tüketmek faydalı mı? Haftada kaç gün tüketelim? Her gün mü bir kaşık tüketelim yoksa haftanın belirli günü tüketsek yeterli mi? Şu şekilde tahinle pekmezi aslında biz toplum olarak çok fazla karıştırarak kullanıyoruz. Tek başına da tahin tüketebiliriz. Bir yemek kaşığı tahin bir ölçü olarak kabul edilir. Bir yemek kaşığından fazlasını kesinlikle tüketmemeliyiz. Yemek kaşığı da bayağı iyi zaten yani. Bir yemek kaşığı çünkü fazlası zaten göbeğe gidiyor. Evet. Onun dışında haftanın 3 ila 4 gün tüketmemiz yeterli olacaktır. Fazla tüketildiğinde ve üzerine egzersiz vesaire yapılmadığında yine karın bölgesinde depolanacağından sıkıntı yaşayabiliriz. Ama burada en çok dikkat etmemiz gereken aslında simit. Çünkü simitin üzerinde hem susam var hem beyaz undan yapılıyor. Yağ içeriği çok yüksek. Bir tane tam simit 4 dilim ekmeğe ve 4 kaşık yağ eşit. Yaktın şimdi bizi. Yani biz de simit seven bir kişi olarak şimdi yani bir tane simit 4 tane dilim ekmeğe, yani göbek yapmamak için demek ki bir simitten fazla yemeyin. Siz olun, bir simitten fazla tüketmeyin. Bu tahini herhalde zamanlaması da önemli. Herhalde bunu öğleden önce veya en azından ikindiden önce tüketmek herhalde faydalı. Çünkü akşam tüketirsek bu yağ miktarı, karbonhidrat miktarı fazla olduğu için tabii ki doğrudan göbek olacak. Çünkü akşamdan sonra spor da yapmıyoruz. Herhalde onun için daha çok öğleden önce mi yesek, sabah kahvaltıda mı yesek acaba? Şu şekilde aslında sabah kahvaltılarıyla veya ara öğünlerde tüketilebilir ama en geç dediğiniz gibi saat 4-5 gibi ikindi öğününde tahinle işimizi bitirmiş olmalıyız. Bunun dışında tahin zaten bir yağ ve bu yağı biz sabah aldığımızda aslında bize enerji veriyor olacak. Kendimizi daha zinde hissedeceğiz ve tahinin özellikle mide hastalıklarında koruyucu etkisi var. Reflü ya da gastritiniz varsa sabah ya da ara öğünlerde tahin tükettiğinizde mide yanmalarına da iyi gelecek. Bayağı faydalı. Reflüye faydalı, gastrite faydalı, Alzheimer olmamızı engelliyor, diyabete faydalı, kemik sağlığımıza faydalı, birçok şeye faydalı ama siz olun, öğleden önce tüketin ve bir tatlı kaşığından mı? Ne kadar miktarı en fazla? Bir çay kaşığı Bir normal çay kaşığı. susam, bir yemek kaşığı da tahin. Bir yemek kaşığı tahinden fazla tüketmeyin diyoruz. Bir yemek kaşığı. Faydalarını böyle konuştuk. Ben sana sordum. Artık sıra sende.
Evet hocam, susam alerjisinin belirtileri nelerdir? Şimdi susam alerjisi deyince tabii bu kadar susamın faydalarını saydık. Bir de alerji olursa nasıl anlayalım? Bir kere susama alerjisi olanlarda yedikten hemen sonra vücudunda kızarma, dilde dudakta şişme, kurdeşen, egzama gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bazen küçük bebeklerde annenin yediği tahin de çocukta egzama, kurdeşen, dilde dudakta şişme yapabiliyor. Ve bu belirtiler varsa ve bazen de küçük bebeklerde annenin yediği tahinden dolayı çocuğun kakasında sümüklenme, kan, gaz ağrısı, tedaviye cevap vermeyen pişik, reflü yapabiliyor. Bu belirtileriniz varsa o zaman susama karşı alerjiniz olabilir demek. Peki susam alerjisi için tedavisinde ne önerirsiniz? Önce bir teşhisini koyalım. Hemen tedaviye geçmeyelim. Teşhisini önce koymak gerekiyor. Teşhisinde öncelikle belirtiler varsa 18 yaşına kadar olanlarda çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde de yetişkin alerji uzmanına gitmeyi unutmayın. Çünkü bu uzmanlar bu konuda çok deneyimli ve tecrübeliler. Ne yapıyoruz? Öncelikle alerji testi yapıyoruz. Ciltten yapılabilir, kandan yapılabilir. Eğer ilaç kullanıyorsanız, antihistaminik kullanıyorsanız kandan yapılabilir. Çünkü kandan yapılan testlerde bu ilaçlar etkilemiyor. Ama ciltten yapılacaksa bir hafta önceden ağızdan alınan alerji şuruplarını, öksürük şuruplarını, soğuk algınlığı şuruplarını kullanmadan gelin, test yapalım. Tahinin kendisinden de yapabiliyoruz, susamın kendinden de yapabiliyoruz ama bunlarla alakalı solüsyonlarla cilt testi yapabiliyoruz ve 15-20 dakika içinde sonuç çıkıyor. Buna göre alerjik şok riski olup olmadığını anlıyoruz. Daha sonra tedaviye başlayabiliriz eğer susam alerjiniz varsa. Susam alerjisi de en önemli tedavide diyet var. Hemen diyetin dışında ilaç tedavisi, eğer kaşıntınız, kızarıklığınız, egzamanız varsa bunlara yönelik tedaviler veriyoruz. Ama tabii ki diyetinde yine alerji diyetisyeni, fonksiyonel alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır'a hemen soruyu verelim kendisine. Diyette nelere dikkat edelim? İlk olarak susama karşı bir eliminasyon diyeti yapıyoruz. Eliminasyon diyeti dediğimiz şey aslında diyetten susamı elimine etmek, yani çıkarmak. Susam tek başına çıkarıldığında yeterli olmuyor. Bunun için içerisinde susam olan ürünleri de diyetten çıkarmamız gerekiyor. Besin etiketi okumayı öğreniyoruz. Yani gidip bir marketten ya da başka bir yerden aldığımız hazır veya paketli ürün içeriğinde susam var mı? Veya susamın farklı adıyla kullanılan hallerinden bir tanesi var mı? Onları kullanıyoruz. Bunun dışında susamı diyetten çıkardığımızda yerine eklememiz gereken alternatifler olacak. Çünkü direkt yeme demek çok kolay ama susam yemeyeceğim, tahin yemeyeceğim, başka ne yiyebilirim diye düşünmeye başladığımızda aslında çok yararlı başka tohumlarımız var. Chia tohumu, keten tohumu, bunları kullanabiliriz. Bunlar özellikle daha fazla lifli ve daha fazla bitkisel protein içerdiklerinden aslında susamın yerine geçtiklerinde susamın hiçbir eksikliğini kişi hissetmeyecektir. Ne güzel. Demek ki yerine koyabileceğimiz gıdalar da var. Ama bazen de böyle diyetle halledemiyoruz. Bazen de alerjik şok gelişiyor. Yanlışlıkla tükettiğiniz zaman tansiyonda düşme, nefes sıkışıklığı, vücudunuzda ani kurdeşen olunca hemen acil iğnesini kullanmayı unutmayın. Yatar pozisyonda bacağınızın altına yastık koyarak hemen adrenalinizi uygulayın. Uyguladıktan sonra ambulans çağırmayı unutmayın çünkü devam edebilir. Onun için acil iğnesini her zaman ciddi alerjisi olanların yanlarında bulundurması gerekiyor. Ve bir de susama alerjiniz var. Ömür boyu tüketmeyecek miyim diyorsunuz. Merak etmeyin, artık susama karşı aşı tedavisi de artık yapılabiliyor. Onun için alerji seviyesini düşüren ve küçük küçük dozlarla vererek aşı tedavisi yapılarak tedavi edilebiliyor. Onun için susam alerjisi ömür boyu susam veya tahin tüketmemeniz gerekmiyor. Tedavisi var. Aşı tedavisi yapılabiliyor. Diyetisyenimizden de kurtulmak istiyorsanız aşı tedavisiyle kurtulabilirsiniz. Aşı tedavisinden sonra tahinli gıdaları tüketebilirsiniz. Faydalarından faydalanabilirsiniz diyoruz. Bunun dışında neler konuşalım? Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Bunun dışında susam ya da tahin tüketilmediğinde aslında kişinin çok yorulacağı bir durum yok ortada. Fakat kendisi çok fazla seviyorsa aşı tedavisiyle çok rahat bir şekilde ekleyebiliriz. Aşı tedavisinde dozlar var. Kullanabileceğiniz maksimum doza çıktığınızda diyetinizde aslında onların da planlamasını yapıyoruz. Çünkü az önce konuştuğumuz mesela kişi simit yemek istiyor. Ama orada 4 değişime geçmiş oluyoruz. Kişi eğer 2 değişim yiyebiliyorsa yarım simit yiyebilir, çeyrek simit yiyebilir. O şekilde dozlarını biz de burada ayarlamış oluyoruz. Evet, besin alerjiniz varsa, herhangi bir alerji hastalıklarınız varsa, bizim videolarımızı takip etmek istiyorsanız YouTube kanalımızı takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizlerle alerji ve fonksiyonel tıp diyetisyeni Yasemin Çalışır ile susam alerjini konuştuk. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Eğer sorularınız varsa görmek istediğiniz diğer videoları da, diğer besinleri de yorumlara bırakabilirsiniz.